Merhaba arkadaşlar, ben Bekir. Yorumlarda görsel üzerinde bir şeyler yapmamı istemiştiniz. Ben de bu videoda size 3 boyutlu bir humanoidi, yani 3 boyutlu modeli nasıl oyunumuza uyarlarız onu göstereceğim. Bu şekilde kendi karakterinizi oluşturabilirsiniz. Daha doğrusu 3 boyutlu olarak oluşturduğunuz karakteri oyununuza aktarabilirsiniz veya var olan bir 3 boyutlu karakteri yine aynı şekilde oyununuza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni karakterimizi beğendiyseniz arkadaşlar, alt taraftan beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ alt köşede de abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoya geçelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bizim daha önceden oluşturduğumuz bir Ethan karakterimiz vardı. Daha doğrusu Unity'nin bize verdiği karakterleri kullandık. Third person karakter olarak geçiyor bu. Şimdi bizim amacımız, sahneye geçeyim, bu karakterin grafiğini değiştirmek. Daha doğrusu modelini değiştirmek. Şimdi başlamadan önce arkadaşlar buradan prefab klasörüne third person kontrolü böyle tutup sürükleyip atın. Ben zaten eklemiştim. Daha önceki videoda söylemiş olabiliriz. Unuttuysam da buradan eklemiş olun. Çünkü hata yaparsak geri dönüşü olsun en azından. Şimdi arkadaşlar buradan Asset Store'a gireceğim ben. Eğer ki sizde Asset Store açık değilse, yani burada gözükmüyorsa, şöyle mesela diyelim ki Asset Store'unuz kayboldu, orada yok. Buradan Windows'a tıklıyorsunuz. Asset Store'u açıyorsunuz buradan. Ctrl+9 kısa yoluyla da açılıyormuş. Açılsın tekrardan. Buradan aramadan 3D yazacağız veya şuradan 3D seçelim. Önce bir şunu büyük ekran yapayım, görünsün. Şu alt segmentten karakterleri seçiyorum. Bu Asset Store'da indirme yapabilmeniz için üyeliğiniz olması lazım. Unity ID'niz olması lazım. Ben daha önceden giriş yapmıştım. Ben açık, zaten açık görünüyor şu an. Sizde üyeliğiniz yoksa indirme yapamıyorsunuz. O yüzden bir üyelik almanızda fayda var. Öbür türlü bu derse gerekli olan karakteri indiremezsiniz. Şuradan price ayarı var. Fiyatlandırma ayarı var. Bu arada bu ID olayı ücretsiz bir şey. Bir fiyat ödemiyorsunuz. Aynı Google Store gibi buradan satın aldığınız paketlere bir ücret ödeme ihtimaliniz var. Mesela burada çeşitli fiyatlarda grafikler bulunuyor. Hazır projeler de bulunabiliyor. Onları satın alırken para ödüyorsunuz. Ücretsizleri seçtim ben burada. Şöyle sağdakini sola doğru çekip kısaltıp 0 doları seçtim. Bizim kullanacağımız karakter bu olacak. Onu tıklayalım, açalım. Strong Knight diyormuş zaten. Buradan yazıp da bulabilirsiniz. Buradan import edeceğim. Aşağıdan şöyle bir detay var. Versiyon olarak 2017.3 ve üzeri Unity programını istiyor. Bir de 29 MB boyutu varmış. Bende import butonu gözüküyor burada. Sizde download butonu da gözüküyor olabilir. Ben daha önce indirdiğim için bende import gözüküyor. Tekrar indirmememi sağlıyor. Siz de indirirsiniz. O kadar da büyük bir boyut yok. 29 MB. Aktarsın arkadaşlar. Sanırım aktarma bitti. Bunu küçülteyim. Buraya Night diye bir klasör atmış. Şuradan sahneme geleyim ben. Benim third person karakterim burada. Bu Night klasöründen de modellere gireceğim. Bunun da aynı şekilde prefab hali bu. Kutu. Mavi kutu prefab oluyor. Ctrl D'ye basıp bunu bir duplicate ettim. Bunu yaptım. Yine aynı şekilde diyelim ki biz bunu bozduk. Tekrardan import mu edeceğiz, uğraşacağız mı? Uğraşmayalım diye. Hata yaparsak bile bunu sileriz. Buradan bir daha kopyalarız. Şimdi Night 1 diye eklemişiz. Modelden ekledim. Onu dikkat edin. Prefab'da da aynı şekilde
Nightbrief var. Modeli ekledim ben. Şimdi Nightbrief'e tıklıyorum arkadaşlar. Buradaki grafiği, modeli buna aktaracağız. Aktarmamız için de boyutları falan farklı, gördüğünüz gibi. İnce bir ayar yapmamız lazım. Şuradan yeni oluşturduğum Nightbrief'i açayım. Daha doğrusu üstüne tıklayayım. Şurada mesela Nightbrief avatar var. Burada diğer vücut partları var. Bütün vücudun hangi kısmıysa dagger'ı, şu sağ tarafta zaten çizilmiş olarak gözüküyor. Tek tek, parça parça. Bunu diğer karaktere uyarlamamız için önce şuradan modele geliyoruz. Daha doğrusu model değil, rig'e geliyoruz. Rig kısmına. Create this model diyor. Ya da diğer avatardan kopyala. Create'i seçeceğiz. Configure diyeceğiz. Buradan save'e basacağız. Kaydetsin. Bu şekilde otomatik olarak zaten ayarladı. Buradan vücut parçaları falan var. Vücudun parça değil de vücudun kısımları falan. Tek tek seçil zaten. Bir oynama yapmayacağız. Herhangi bir oynama gerek yok. Şu en alt kısımdan done dediğimiz zaman bunu kaydetmiş olacak. Şimdi Night 1 kaydoldu. Ben sahneye üsttekini atmıştım. Şunu atayım tekrar. Herhangi bir sıkıntı olmasın. Şimdi yapacağımız işlem basit aslında. Normal bir aktarma işlemi olacak. Şuradan öncelikle bunları sileyim. Add Body. Buradaki parçaların hepsini siliyorum. Eyvah, diğerini de sil. Buradaymış. Sadece third person karakter kalsın. Üstten bunun hepsini seçeceğim. Bunun üstüne aktaracağım. Tamamdır. Şimdi hepsini seçip Directional Light hariç, bu bizim ışığımız. Şuradan reset diyeceğim. Resetlesin. Bu şu an ölü gibi gözüküyor. Onu aldırmayın. Başlattığımızda büyük ihtimal bir hata verecek. Bu şekilde ölü halde gidiyor. Bunu bir düzenleyelim. Third person karakter. Hatta bunun ismini player diye yapalım artık. Animasyonunu, karakterin modelini falan da düzenledik. Şurada add an avatar var. Avatar kısmında. Şuradan soldan player'ı seçili. Add an avatar'ı değiştirmemiz lazım. Bakalım. Night 1'e tıkladım. Alt kısımdan Night 1 avatar. Bunu üstüne aktarıyorum. Şimdi başlatalım. Bunu tam ekran yapayım. Bu şekilde çok basitçe aktararaktan bunu oluşturmuş olduk. Çok da zor değil, gördüğünüz gibi. Hani görsel kısmı oyunun çok zorlayıcı şeyler değil. Önemli olan, dediğim gibi, kodlama kısmı. Ama işte görsel de yeni başlayanlar için cazip geliyor genel olarak. Hani oyunun görselinde bir şey yok, neden böyle bir oyun yapayım gibi. Cezbedici olmuyor açıkçası. Bu şimdilik böyle kalsın. Onun dik durması falan düzenlemelerini daha sonra yapacağım. Şimdi bir bakalım genel bir sıkıntı var mı animasyonlarda vesaire. Mesela C'ye bastım. Şunu bir tam ekran yaptım. C'ye bastım, aşağı doğru eğiliyor. Zıplamaya çalışıyorum. Sanki zıplamada bir sıkıntı var. Hani duvardan zıplaması gerek. Shift'e bastığımda benim avatar hızlı koşuyor şu an. Sizde yavaş koşacaktır. Ben az önce script'i değiştirmiştim. Onu da göstereyim. Şimdi buradan jump ayarları neredeymiş? Player. Şu third person karakter bizim Unity'nin verdiği scriptler zaten. Bu jump power'ı 8 yapalım. Bir başlatalım. Bu şekilde kutunun üstünden atlayabiliyor.
Daha iyi oldu sanki. En azından biraz daha yükseğe zıplayabiliyor. Buradan bir de bir ayar daha yapacağız. Fazla videoyu da uzatmadan. Şu scriptlerden bir tanesini açalım. Şimdi mesela burada da bir T öğrenebilirsiniz. Sizde mesela Shift şu anda oyunu yavaş koşuyor. Shift'e bastığınızda yürüme hızında gidiyor. Hani ben onun kodu nerede yazıldığını bilmiyorum mesela. Unity hazır olarak verdiği için hangi kod hangi satırda bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Bu kod Shift tuşuna atanmış. O yüzden Shift tuşunu arattım. Çok kolay bir şekilde buradan buldum. Ben multiply sizde şöyledir. 0.5 olması lazım. Ben değiştirirken öyleydi. 0.5'ti. Bunu 1.5 yapacağız arkadaşlar. Yani bu ne olacak? Shift'e bastığınız zaman move. Move da işte şuymuş. Hızlı. Vektör ile çarpmış. V atamış falan. Onlar çok önemli değil şimdi. Kendi kafasına göre isimlendirme yapmış. Şimdi ben buradan V'nin ne olduğunu falan ararım da gerek yok. İhtiyacımız olduğunda değiştiririz. Buradan move'u yani hareket hızını 1.5'la çarpmış açıkçası. Basit bir kod. Onu değiştirdiğinizde, kaydettiğinizde sizin karakteriniz de böyle olacaktır arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmadan burada kalalım. Abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Discord kanalımız aşağıda yorumlarda yazıyor. Orada da bir güzel bir kitle oluşuyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Sorularınızı yazabilirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.